Proje 777'den herkese merhaba. Bu videoda bir denge sensörü olan IMU 6050 kartını inceleyeceğiz. Ben sizin için sensörü bu sensör için tasarlanmış bir model uçağa yerleştirdim. Böylece anlaşılması biraz daha kolay olacak. Bu sensör hakkında çok fazla bilgi kirliliği var. Bu yüzden size en basit şekilde 3 farklı yazılımla ve bir balon deneyiyle bu sensörü anlatmaya çalışacağım. Videoyu sonuna kadar dikkatle izlerseniz aslında bu sensörün neler yapabildiğini ve neler yapamayacağını anlamış olacaksınız. Bu sensörden gelen verilerle çok çeşitli denge robotları, uçaklar, simülasyon oyunları için joystickler ve hatta VR kontrolcüler yapabiliriz. Ama önce sensörün kabiliyetlerini iyi anlamamız gerekiyor. Bu nedenle önce en temel yazılımı inceleyerek başlayalım. Bu yazılım sensörün içerisinden işlenmemiş ham verileri okumamızı sağlıyor. Buradaki wire kütüphanesi sensörümüzle haberleşmeyi sağlıyor. MPU 0x68 değeri ise sensörümüzün ID'si olarak düşünebiliriz. Bu ID gerekli. Çünkü haberleşme hattına birden fazla cihaz bağlanabilir. Bu ID hangi cihazla haberleşmek istediğimizi belirtir. Bu ID'ye sahip cihaz haberleşmenin kendisiyle yapıldığını anlayarak haberleşmeye başlar. Bu kısımda kartla haberleşme başlatılarak kart sıfırlanıyor ve haberleşme bitiriliyor. Sıfırlama ayarlarının bulunduğu register adresi 0x6b olduğu için o adrese erişilerek 0x00 komutu gönderiliyor ve bütün ayarlar sıfırlanıyor. Bu bilgilere nereden erişiyorum derseniz kısa bir Google aramasıyla MPU 6050'nin datasheet'ine ulaşabilirsiniz. İçerisinde ayrıntılı bir şekilde neye nereden ulaşabileceğiniz belirtilmiş. Eğer kendinizi bu alanda profesyonel olarak geliştirmek istiyorsanız, kodları çalıştırdıktan sonra bu datasheet'leri inceleyerek hangi kodun neden yazıldığını anlamaya çalışmanızı şiddetle tavsiye ederim. Bir alışkanlık olması için biraz önce bahsettiğimiz değerlere datasheet'ten nasıl bakıldığını inceleyelim. 0x68 verisinin cihazın ID'si olduğunu söylemiştik. Bir arama yaparak bu veriyi datasheet'te bulmaya çalışıyorum. Kısa bir aramanın sonucunda Who am I diye bir bölüm olduğunu fark ediyorum. Burada bu yazmacın cihazın kimliğini doğrulamak için kullanıldığını söylüyor. Ayrıca burada önemli bir bilgi daha buluyorum. Bu cihazın kimlik adresinin en önemsiz bitini AD0 pininin belirlediğini söylüyor. Bu arada kısa bir hatırlatma. Bit düzeyinde en önemsiz bitten kastedilen ilk bittir. Yani en sağdaki bit. Kısaca LSB denir. En önemli bit ise en soldaki bittir. Kısaca MSB denir. Bunu onluk sistemdeki basamak değerleri gibi düşünebilirsiniz. Bu terimlere alıştıkça anlattıklarımı çok daha kolay anladığınızı fark edeceksiniz. 0 ve 7. bitlerin rezerv edilmiş yani kullanım dışı olduğunu görüyorum. 6 ve 1. bitler arasında ise cihaz ID'miz yazıyor. 0x68 değerinin default değer olduğu belirtilmiş. Ayrıca bu yazmacın yalnızca okumaya açık olduğu belirtilmiş. Yani cihaz ID'mizi bu yazmacı kullanarak değiştirmemiz mümkün değil. Ancak AD0 pinini kullanarak ID'yi değiştirebiliyoruz. 0x68 değeri bit 6 bit 1 arasına ikilik sayı sisteminde yazılır. 0x68'in ikilik sayı sistemindeki değeri burada belirtilmiş. Bilgisayarımın hesap makinesini programlayıcı modunda açıyorum ve bu değerleri giriyorum. Bu değerleri girdiğimde hex yani 16'lık sayı sisteminde 0x68 görmeyi bekliyorum. Fakat göremiyorum. Bunun sebebi birinci bite kadar olan değerleri girmiş olmam. Ama gördüğünüz gibi 0. bit de var. Ve her ne kadar rezerv olsa da bir yazmacın değeri bütün bitlerinin değerine eşittir. Bu nedenle bir sıfır daha ekliyorum ve 0x68 değerine ulaştım. Datasheet'te son biti AD0 pininin belirleyeceği belirtiliyordu. Eğer AD0 pinini 5 volta bağlarsam son bite 0 yerine 1 yazmam gerekir. Böylece ID'mi değiştirebilirim. Sonuç 0x69.
Bunu nerede kullanacağımıza ilerleyen kısımlarda değineceğim. Burada şu an için bilmemiz gereken en önemli şey, Arduino'da wire haberleşmesini 0x68 ile başlatmaya çalıştığımızda hattaki cihazlara erişip cihazın içerisindeki bu yazmaca bakarak 0x68 değeriyle aynı olup olmadığına bakmasıdır. Eğer aynıysa haberleşilmek istenen cihazın kendisi olduğunu anlar ve haberleşme bitirme komutu gelene kadar bu hattan gelen bütün bilgileri üstüne alınarak hatta cevap verir. Bir de 0x6b yazmacına erişip içine 0x00 yazarak başlangıç değerlerini sıfırlamıştık. 6b yazmacını arama kısmından yazarak buluyorum. Burada bu yazmacın read write olarak belirtildiğini görüyorum. Yani hem okuyabilirim hem de içindeki değerleri değiştirebilirim. Bu yazmacının içerisindeki her bitin farklı bir amacı var. Bunlar kısaltmalar halinde burada belirtilmiş. Biraz aşağı indiğimde kısaltmaların açıklamalarını da görüyorum. Bu bitleri 1 veya 0 yaptığımızda ne gibi sonuçlar vereceği bu kısımlarda açıklanmış. Videonun çok uzamaması için bu kısmı sizin incelemenize bırakıyorum. Yazmacın amacını bildiğiniz için anlayabileceğinizi düşünüyorum. Yine de aklınıza takılanları yorumlarda sorabilirsiniz. Kodumuza geri dönelim. Kurulumu tamamladıktan sonra verileri oku fonksiyonumuz çağrılıyor. Burada sensörümüzden verileri talep ediyoruz. Peki veriler nerede? 0x3b adresinde. Bu bilgiye de datasheet'ten ulaşabiliyoruz. Bakın 0x3b adresinden itibaren 14 byte boyunca sensör verilerinin saklandığını görüyorum. Yani bu 14 byte'a ihtiyacım var. Burada dikkat etmem gerekense 1 byte'ın high yani sayının sol kısmı, diğer byte'ın ise low yani sayının sağ kısmı olduğudur. Bunu da L ve H kısaltmalarından anlıyorum. Yani ben bu 2 byte alıp high solda, low sağda olacak şekilde yan yana koyup tek bir sayı gibi okumam gerekecek. Kodumuza baktığımızda 0x3b adresinden başlayarak 14 byte veri okumak istediğimizi belirtiyoruz. Ardından okuduğumuz ilk byte'ı 8 birim sola kaydırarak sola ekliyoruz. Ve sağdaki boş kısma da okuduğumuz ikinci byte'ı ekleyerek ACX değişkenimize tek bir sayı olarak kaydediyoruz. Bütün sensör değerleri için aynı işlemleri sırayla tekrarlıyoruz. Bu işlemlerin ardından okuduğumuz değerleri gözlemleyebilmek için seri port ekranından belirli aralıklarla değerlerimizi yazdırıyoruz. Kodumuzu yüklemeden ve bağlantıları paylaşmadan önce iki şeyi belirtmek istiyorum. Birincisi, bu içerikleri eğer beğeniyorsanız benim içerik üretmeye devam edebilmem için lütfen kanalıma abone olun ve yorumlar kısmında bana iyi veya kötü belirtin. İkincisi ise elektronik alanına ilgiliyseniz devre tasarım videolarımı da izleyebilirsiniz. Bilgisayarınıza hiçbir program indirmeden EasyEDA ile kart tasarımı yapabiliyorsunuz. Detaylı Arduino kartı tasarımı dahil birçok tasarım videomu kanalda bulabilirsiniz. Ayrıca sponsorum JLC PCB'den bu devreleri 2 dolara ürettirip birkaç dolar kargo ödeyerek profesyonel devre kartlarınızı elinize alabilirsiniz. Bunu yapmanızı tavsiye ederim. Çünkü kendi tasarladığınız profesyonel devrenizin elinize geldiğini ve çalıştığını gördüğünüzde inancınız ve şevkiniz fazlasıyla artacak ve daha fazla üretmek isteyeceksiniz. JLC PCB'nin bana sizin için verdiği kuponlar var. Tam 30 dolar değerinde ilk kayıt indiriminden yararlanıp ekstra 5 dolarda kupon indiriminden yararlanmak için aşağıdaki referans kodlu kayıt linkinden JLC PCB'ye kayıt olabilirsiniz. Sipariş ettiğiniz devreleri benimle paylaşabilirsiniz. Ben de kanalımızın Instagram hesabında devrenizi paylaşabilirim. Şimdi MPU 6050 ve Arduino bağlantımıza bir bakalım. GND'yi Arduino'daki GND pinlerinden birine bağlıyorum. VCC pinini Arduino'daki 5 volt çıkışına bağlıyorum. Datasheet'e göre 3.3 voltla beslemeliyiz. Fakat haberleşmeyi 5 voltla yapacağımız için kartın maksimum değerlerini görebilmek adına biraz aşağı iniyorum
ve besleme voltajının 6 volta kadar toleranslı olduğunu görüyorum. İşlemcinin I/C haberleşmesi pinleri A4 ve A5 pinleri olduğu için haberleşmede bu pinleri kullanmamız gerekiyor. Bu pinlerin özel isimleri de var. Zaten sensör üzerinde SCL ve SDA olarak belirtilmiş. Arduino'nun pin açıklamalarına baktığımda A4 pininin SDA ve A5 pininin SCL olduğunu görüyorum ve bağlantılarımı buna göre yapıyorum. Kodumu Arduino'ya yükleyip seri port ekranımı açıyorum. Burada ivme, sıcaklık ve gyro değerlerini inceliyoruz. Fakat bu değerler işlenmemiş değerler. Bu değerlerin anlamlı hale gelebilmesi için bazı matematiksel işlemlere sokulması gerekiyor. Fakat önce ivme ve gyro'nun tam olarak ne olduğunu iyi anlamamız lazım. Burası MPU 6050'yi anlamanız için anlamanız gereken en önemli nokta olabilir. Gyro, sensörümüzün açısal dönüş hızıdır. Açısal hızla normal hızı lütfen karıştırmayın. Örneğin merkezleri aynı noktada olan küçük ve büyük iki dairemiz ve bu dairelerin üzerinde dönen toplarımız var. Büyük dairede dönen top, küçük dairede dönen toptan 2 kat daha hızlı hareket ediyor. Fakat 360 dereceyi eşit sürede tamamladıkları için açısal hızları eşittir. Yani açısal hız 1 dereceyi ne kadar sürede döndüğünüzle alakalıdır. Dolayısıyla gyro verisi sensörümüzün 1 saniyede kaç derece döndüğünü söyler. Böylece sensörün kaç derece döndüğü bilgisini kullanarak kartın o anki konumunu tespit edebiliriz. Sensörü hiç kıpırdatmasam bile gyro 0 olmayacaktır. Şu anda ekrandaki değerlerin abartılı derecede farklı olmasına aldanmayın. Şu anda filtrelenmemiş değerleri gördüğünüz için değerler oldukça dalgalı. Ayrıca çok hassas bir sensör olduğunu unutmayın. Burada ölçülen sıcaklık değeri havanın değil, çipin sıcaklık değeridir. Ölçülen değerler çipin sıcaklığından bile etkilenir. Bu nedenle çipin sıcaklığını da içeren formüller kullanılarak değerlerin düzeltilmesi gerekir. Fakat bütün her şeyi düzeltsek ve filtrelesek bile gyro'yu yine sıfır olarak göremeyeceğiz. Çünkü sensör uzay boşluğunu baz alır. Fakat dünya kendi etrafında 24 saatte 360 derece dönüyor. Bu da hiç kıpırdamadan dahi bir açısal hıza sahibiz demek oluyor. Bu da sensörün bir açısal hız algılamasına sebep oluyor. Dolayısıyla sensör hiç kıpırdamasa bile ölçülen açı sabit durmuyor ve sapmaya başlıyor. Peki dünya sabit bir hızla döndüğüne göre matematiksel işlemlere bunu da dahil etsek sapmayı önleyebilir miyiz? Kısmen ama tamamen engelleyemeyiz. Çünkü dünya aynı zamanda güneş etrafında da dönüyor. Güneş de belli bir yörüngede dönüyor. Tabii bu böyle böyle gider. Ama iş galaksiler boyutuna geldiğinde 360 derecelik bir tur o kadar uzun sürer ki açısal hız neredeyse sıfıra yakın olur. Sonuç olarak her şey döndüğü sürece bu ölçümün yeterince hassas olması mümkün değildir. Peki doğru ölçümü nasıl yapacağız? Bunu ilerleyen kısımlarda tekrar değineceğim. Şimdilik gyro'nun yeterince hassas olmadığını ve her şey döndüğü için sapma yaptığını bilmemiz yeterli. Şimdi bir de ivmeye bakalım. İvme ise sensöre etki eden kuvvettir. Hızla ivmeyi karıştırmayalım. İvme hızlanmayı tanımlar. Araba sabit bir hızla giderse bizim üzerimizde bir kuvvet oluşturmaz. Çünkü ivmesi sıfırdır. Sensör verilerine dikkat ettiğimde sensörü hiç kıpırdatmasam bile ivme değerleri görüyorum. Fakat bu sefer dünyanın veya bir şeylerin dönmesinden dolayı değil. Sensörü kıpırdatmasam bile sensöre etki eden bir kuvvet var. Bu kuvvet yerçekimi kuvvetidir. Uçağın kanatlarını x ekseni, gövdesini y ekseni ve üstünü de z ekseni gibi düşünelim. Ekranda gördüğüm ivmeler bu eksenlerdeki aktif kuvvet miktarlarını gösteriyor. Uçağı düz tuttuğumda yerçekimi kuvveti sadece z eksenine etki edecektir.
X ve Y eksenlerinde bir kuvvet yok. Uçak yere doğru Z ekseninde yer çekimi kuvveti tarafından çekiliyor. Bu nedenle bütün kuvvet Z ekseninde. Eğer uçağı aniden havaya kaldırırsam yer çekimi kuvvetine ek bir kuvvet uygulamış olurum. Böylece Z eksenindeki ivme daha da artar. Eğer uçağı yer çekimi ivmesine eşit bir ivmeyle aşağı doğru ivmelendirebilseydim Z ivmesini de sıfırlamış olurdum. Dikkat edin. Uçağı 90 derece sola yatırıyorum. Eksenlerin de uçakla birlikte hareket ettiğini düşünürsek bütün yük X eksenine binecek. Dolayısıyla Z ekseninde uçağı asılan bir kuvvet kalmamış olacak ve ivme sıfırlanacak. Tabii ben tam düz tutamadığım için sıfır değerini göremesem de sıfıra yaklaşmasından kuvvetin yok olduğunu anlayabiliyorum. Bu sırada bütün yük X eksenine bindiği için X eksenindeki değerinde arttığını görüyorum. Aynı şekilde uçağı öne doğru eğersem bütün yük Y eksenine biner ve bütün yer çekimi ivmesini Y ekseninde görürüm. Uçağı açılı tutarak yer çekimi ivmesini bütün eksenlere dağıtabilirim de. Ölçümlerimdeki ufak dalgalanmaları dikkate almayın. Saatlerce beklesek de değerler zamanla sapma yapmayacak ve bu değerlerde dalgalanmaya devam edecektir. Bu dalgalanmalar filtreler ve sıcaklık ölçümleriyle yok edilebilir. Sisteme etki eden kuvvet değişmeyeceği için ivme sensörü günler sonra bile kayma yapmaz. İvme sensörünü bir de balon deneyiyle pekiştirelim. Çünkü bu bizim için çok önemli bir veri. Balonun üzerindeki yuvarlakları kuvveti algılayan sensörler olarak düşünüyorum. Balonun içindeki bilye de yer çekimi kuvvetiyle sensörler üzerinde basınç oluşturan bir ağırlık. Balonun tamamınınsa MPU 6050 olduğunu kabul ediyorum. MPU 6050'nin basitleştirilmiş bir iç yapısını görüyorsunuz. Ben bu balonu günlerce hatta yıllarca dahi sabit tutsam bilyenin konumu değişmez ve bütün sensörlerdeki basınçlar aynı kalır. Buradan ivme sensörünün nasıl kayma yapmadığını anlayabiliyorum. Eğer ben balonu sola yatırırsam yük sol taraftaki sensörlerin üzerine biner ve sağ taraftaki sensörlerden yük azalır. Öne yatırırsam yük öndeki sensörlere biner ve diğer sensörlerdeki yük yine azalır. Sabit tuttuğum sürece ise asla sapma yapmaz. Dolayısıyla ivme sensörü yalnızca kuvvet etki ettiğinde değişir. O halde gyro sensörüyle neden uğraşalım? Bize ivme sensörü yeter diye aman ha düşünmeyin. Şimdi bunun sebebine değineceğim. Bir uçak değil de bir drone'a sahip olduğumuzu düşünelim. Drone havada sabit duruyor olsun. Sabit durmaya çalışan drone'da bile pervane dönüşlerinden dolayı titreşimler oluşur. Bu titreşimlerin tamamı ivme demek. Bu ivme değişimi drone'un hareket ettiğini sanmasına sebep olacak ve kendisini sabitlemek için pervanelerin hızını değiştirecek. Pervanelerin hızı değiştikçe daha fazla titreşim olacak ve daha fazla titreşim oldukça drone pervane hızlarını daha fazla değiştirecek. Bu da ciddi bir dalgalanma ve drone'un düşmesiyle sonuçlanabilir. Aynı titreşimi gyro sensörü için düşünelim. Gyro sensörünün açısal hıza göre bir değer ürettiğini artık biliyoruz. Havada sabit duran bir drone'da pervanelerin dönüşünden kaynaklı titreşimler oluşsa bile bu titreşimlerin açısal değerleri yok denecek kadar azdır. Bu yüzden gyro sensörü çok daha stabil sonuçlar üretir. Sonuç olarak gyro sensörü stabil ama bir süre sonra sapma yapıyor. İvme sensörü stabil değil ama sapma yapmıyor. Bu durumları düşündüğümüzde bu iki sensör verisini uygun matematiksel işlemlere sokarsam hem stabil hem de sapma yapmayan bir ölçüm yapmış olurum. Şimdi bu hesaplamaların olduğu ikinci yazılımımıza geçelim. Bu hesaplamalar oldukça uzun olduğu için videoda değinmeyeceğim. Bazı formüller datasheet'ten,
Bazıları ise matematiksel çözümlerle bulunmuş hazır bir yazılım. Bu yazılımda dikkat etmem gerekense seri haberleşmeden kaçınmam gerektiği. Çünkü loop döngüsünün 4000 mikrosaniyede dönmesi gerektiği ve hesaplamaların buna göre yapıldığı belirtilmiş. Araya bir şeyler ekleyerek zamanlamayı aşmak istemiyorum. Yazılım LCD'de gösterilecek şekilde yazılmış. LCD bağlantılarımı yaptım ve yazılımı yükledim. LCD'de roll ve pitch değerlerini görüyorum. Bunların hangi eksenlere karşılık geldiğini bu görselden anlayabilirsiniz. Sonuçlar ise oldukça stabil. Hem gyro hem de ivme sensör verileri birlikte kullanılıyor. Sapma yapmayacak ve ufak titreşimlerden pek etkilenmeyecek bir yazılımın sonucu. Dikkat ettiniz mi? Bir eksen eksik. Yaw ekseni burada yok. LCD'ye sığmadığı için mi? Belki. Ama yaw ekseninde daha ciddi problemlerimiz var. MPU 6050 sensörünün neler yapabildiğini inceledik. Neler yapamadığına, yaw eksenindeki bu problemin ne olduğuna ve simülasyon deneylerine bir sonraki videodan ulaşabilirsiniz. Bu videonun daha uzun olmaması için burada bitiriyorum. Lütfen siz de bana destek olun. Abone olun, yorum yapın, beğenin ve paylaşın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Tek seferde çalışan projeli günler dilerim.